İşleyeceğimiz konu izleyici nezdinde böyle bir kavimler göç etkisi yaratabilir. Kadın hakları konusunda 10 tane adam onunla ilgili bir konuşuyor. Habertürk'te yine iki erkekle yine tarih konuşacağım ya. Bizi taşa attım. Biri de papyonlu gene baktığında. Birkaç programda kendi sözünü kes. İnternete YouTube'a koymuşlar. Kendi sözünü kesen adam diye. Habertürk ekranlarına Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Bu hafta çok sık bir arada denk getiremeyeceğimiz iki değerli konuğumuz var. Tarihçi yazarlar Pelin Batu ve Profesör Doktor Emrah Sefa Gürkan. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Nasılsınız? Bir kere ben bir dejavu hissi. Habertürk'te yine iki erkekle yine tarih konuşacağım yani. Çünkü bizi çok şeye attım ben. Neyse ki burada... Bizi taşa attım. Biri de papyonlu gene baktığında. Senin için çok fazla bir şey değişmiş olmuyor. Biz bu Gayet konuyu... performans gösterme. Biz bu konuyu kendi aramızda konuştuk. Çok ciddi bir hassasiyetimiz var, bilginiz olsun. Hatta Emrah Bey sırf bu sebepten dolayı gelmek istemiyordu. Ama ben ona dedim ki, Emrah Bey... Mansplaining olmayacak. Yok, o kesinlikle onu... Evet, en az kestiğim hassasiyetimiz var. program olacak. Şimdi ben cinsiyetler ötesi kesiyorum ya. Birkaç programda kendi sözümü kestim. Bunu internete YouTube'a koymuşlar. Kendi sözünü kesen adam diye. Bir de Emre o kadar hızlı konuşuyor ki ben de çok ağırım. Birbirinizi dengeleyeceğimizi İzleyici düşünüyorum. açısından bir denge oluşturabiliriz. Evet inşallah. Ortalamasını alacaklarını düşünüyoruz. Aslında ben bundan haftalar önce ikinizi de aradım ve hani programdan haberdar ettim. Sizleri ayrı ayrı davet etmek istediğimi söyledim. Sağ olun, siz de kabul etmiştiniz. Ama bu hafta işleyeceğimiz konu izleyici nezdinde böyle bir kavimler göç etkisi yaratabiliyor. Siz de eski televizyoncusunuz, biliyorsunuz bunu. O yüzden Emrah Bey'den lütfen gelin bize destek verin dedik. Yoksa sizi bu iki erkek bir kadın denkleminde bırakmayacaktık aslında. Ama Bizim bu niyetimiz bile büyük değildi. bir yani istatistiki olarak bakınca ne programlar biliyoruz ki böyle hani İstanbul Sözleşmesi ya da kadın hakları konuşuluyor. 10 tane adam onunla ilgili konuşuyor bir ama yani. şimdi kardeşim söylemeyeyim. Radyoda dinliyorum. Normalde bir program var. Bir kadın sunuyor. 3 tane de gazeteci olayları konuşuyor falan. Olaylar işte Gölcük'te bir kız işte çocuğunun eline bu kadar biberon vermiş. Sonra annesinin yanına gitmiş. Çocuğun olduğundan haberi yok ve çocuk ölmüş tabii ki 5 gün gidince. Onu konuşuyorlar. Bir anda üç erkek anneliğin faziletlerinden, annelikten konuşuyor. Ama ya program formatı gereği her konuyla ilgili konuştukları için hayatım boyunca unutmayacağım. Yani hiç arabada trafikte gülebilmenin şeydi. Hakikaten bu Türkiye'de çok kanayan bir Kötü örnek İstanbul Sözleşmesi'nde kanalların Hep yani böyle hazırlıksız sanki yakalanmasıydı. Futbol maçı konuşuyorlar gibi konuşuyorlar. Bir de yani hani sözleşmenin hiçbir şeyini bilmeyip Ben onu böyle okudum. Konuşulan hiçbir şey. Oturdum bayağı uzun da bir şey. Hiç konuşulan gündemle hiç alakası yok yani. Hani oturdum çünkü bana da bir şey sormuşlar. Sonra cevaplamadım şeyden dolayı. Yani gitmedim de. Ama o zaman bir baktım sözleşme. Kimse sözleşme falan okumamış yani. Türkiye çok garip. Gündem olan şeylerle ilgili konuşan insanlar bazen en temel metinlere inmemiş oluyorlar. Yani temel metin zaten bir tane metin. Adı da sözleşme yani konu mesela. Ama Bir işte bakarsın onu konuşuyorduk ya demin. Yani okuduğunu da anlamayan bir topluma dönüştüğümüz için. Yani bu ortaokuldan itibaren metinleri insanların önüne yani ezber yapmak kötü diye düşünülür ya. Ya keşke ezber yapılsa belki hani bir şey kalır hafızalarında. Her şey böyle hani okunuyor, anlaşılmıyor. Ezber bile yapılmıyor. Gayet böyle yüzeysel. Bana göre de hakikaten gittikçe böyle seviyenin düştüğü, koyunlaştırmak demeyeceğim ama düşünmeyen, sorgulamayan, sorgulanmanın tehlikeli olduğu düşünülen bir yerdeyiz. Ve bu sadece Türkiye için değil, dünyanın pek çok yerinde öyle. Çünkü post-truth denilen zaten o gerçek ötesi zamanda neyin gerçek, neyin doğru olduğu birbirinin içine karışmış vaziyette. Şimdi bir de ChatGPT falan onlar girdi. Yani her şey bambaşka, sizin o bahsettiğiniz distopik roman kıvamında bir yerdeyiz. Artık düşünmeye o kadar da ihtiyacımız yok gibi. Birine soracağız, oradan aldığımız yanıt üzerinden ilerleyeceğiz diyorsunuz. Neyse, bu haftaki Konuyu konumuz... söylemedik. İzleyiciler konuyu Kaçırmak için her şeyi yaptık şu anda. Yani biz bir saat içinde konudan konuya gideriz. Hiç problem değil. Tamam, konuya giriş Evet, yapayım. konuya git. Tamam, kadınları konuşacağız. Kadınların tarihini konuşacağız. Bu konuyu neyse ki öncesinde konuştuk. Hazırlıksız yakalanmadık. Yani konuklarımızın haberi var konudan. Ben hemen güncel bir şekilde gireyim. Çok fazla da şey yapmak istemiyorum. Sizin konuşma sürenizden çalmak istemiyorum. Bugün bu konuyu gündeme getirmemizin biraz kadın voleybol milli takımımızın hepimize yaşattığı gururla alakası var. Hala olumlu olarak etkisi üzerimizdedir. Öyle düşünüyorum. Şöyle, çok güzel bir gelişmeydi ama bugünün toplumu ile ilgili şöyle bir gerçeği de ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Yani günümüzde performans sağlayan şeylerin değeri çok ön planda. Dolayısıyla kadın meselesi üzerinde de konuşacak olursak mesela sadece belli kriterler, belli yaş aralıkları ön planda çıktığı zaman
zaman bazı şeylerin, bazı grupların değerli olduğu gibi bir algı oluşuyor mu? Böyle bir soru işareti var. Biz daha önceden Pelin Hanım'la hani Barbie konusunda konuşalım mı diye bir akıl yürütmüş. Barbie meselesi de bu Ona yüzden... beni çağırmazsın herhalde. Barbie'yi de ben konuşayım. Barbie meselesi de bu yüzden önemliydi sanırım. Çünkü biz eğer sözüm ona 18-25 yaş arasında kutsarsak, insanların da fizyolojik olarak kendilerini o yaş grubunda tutabilmek için ellerinden geleni yapmalarına nasıl yadırgayabiliriz? Yani bir kere bu dünyanın her yerinde özellikle son 50 yıldır plastik cerrahi olsun, iğneler olsun, onlar olsun, bunlar olsunun gelişmesiyle çok kolaylaştığı için mesela bakın Amerika'da Sweet 16 denilen hani o 16. yaş bir eşiktir ve hep 16. yaşa girerken kız çocuklara, erkek çocuklara bir hediye verilir. Eskiden verilen hediyeler diyelim hani güzel bir elbise, bazı eyaletlerde araba falan veriliyor. Birkaç yıl önce en popüler Sweet 16 hediyesi neydi biliyor musunuz? Plastic surgery, yani işte meme, popo, botoks bilmem ne bu tür şeyler. Yani daha anatomik olarak kendi tamamlamamış bir çocuğa siz fiziksel olarak, aile olarak hediye veriyorsunuz. Burnunu değiştiriyor, elmacık kemiklerini değiştiriyor. Bu bana göre çok korkunç bir şey. Çünkü yani bir taraftan özgürlüğü savunuyorum tabii ki. Bir kadın ve bir adam diyelim istediği gibi görünebilmeli. Kendi mutlu hissediyorsa ya da işte hani kızsa erkek, erkekse kız da olabilmeli. Belki öyle hissediyor. Ama bu o yaşta değil bir. İki, toplum tamamen böyle yüzeysel, tamamen tüketici, bu kapitalist sistemin verdiği bütün meyvelerden, nimetlerden yararlanan ama bir taraftan içini doldurmayan bir yerde. O yüzden de bu özellikle kadınlar üzerinde çok net görülüyor diye düşünüyorum. Hep derim yani isteyen istediğini yaptırsın bana ne, ama herkes aynı. Bu bana göre çok sıkıcı. Herkes Angelina Jolie olmak istiyor. Herkes böyle olamaz değil mi? Yani böyle sanki dudaklarına arı sokmuş gibi. Ama ve o gençlik kültü. Gençlik kültü belki 100 yıl önce de vardı. Hani modernistlere baktığımızda inanılmaz yani acayip şeyler vardı. Bir modernizme girersek çıkamayız. Kutsamayacağım. Ama ya bugünkü gençlik kültü o Deborah Winger belgeselinde olduğu gibi bütün Hollywood'daki kadınlar işte 20-30 yaş arası en güzel rolleri alıyor. Ondan sonraki 50 yaşındaki kadınlar sadece işte sıkıcı anne, işte cadı teyze falan gibi birkaç stereotipik role indirgeniyor. Böyle olunca da hani acayip bir çifte standart var. Çünkü erkekler hangi yaş olursa olsun, Al Pacino örneğini veriyordum. Hala jön olabilir Al Pacino 70'lerinde olmasına rağmen. Ama kadın öyle olmuyor. Kadın tamamen genç ve güzelse medyada var olabiliyor. Yani Pelin Hanım aslında... Ama bu aslında o stereotiplerin geçmişi de öyle. Mesela Hristiyanlıkta çok temel iki stereotip vardır. Ve bu kadınların aslında tarihte kaderinde belirleyen avcı toplayıcılar hariç. Biri Hazreti Havva. İşte o biraz daha kadının ve belki de işte şeyin kutusu Pandora'da. Hani kadının ahlaki olarak erkeğe göre daha az güçlü oluşunu temsil eder. Hani böyle bir günahı temsil etme anlamında. Çünkü orijinal O ilk yüzden günah... ben yılan taktım bak. Değil mi? Evet yılan. Ya da Samsun ve Dilayla da hani değil mi? Hangisi kadındı onların? Dilayla. Dilayla. Şarkıcı olduğuna göre Dilayla mesela işte ya da Pandora. Pandora ne? İşte Hephaistos Pandora'yı yaratıyor. Ona bütün şeyleri bir kutuda veriyorlar. Kutuyu açma diyorlar. Hikaye öyle ki Yunan mitolojik hikayeleri çok acımasızdır. O da yapmaması gereken bir şey var ya hikayeye göre. Kadın olduğu için onu yapıyor. Dolayısıyla böyle bir figür var. Lilith'i unutma. Evet Lilith. Bence en Ya da işte önemlisi Enkidu'nun yanındaki şu kadın kimdi o tapınak şeyi. Neyse. İştar. İştar değil o tanrı. Astarte işte yani aynı o şey kadın. Yok Şamhat olması lazım. Samhat mı Şamhat. Neyse önemli değil ne oldu. Yani baksınlar Geri şimdi. çevirdiği için çıldırıyor ya, cezalandırıyor, gönderiyor. Humbaba'ya gönderiyor onu cezalandırmak için. Yani çok uzun yıllar oldu. Aklımda değil tabii ki yani orada bir kadın var işte. O kadın figürlerinde var. O kadının yani öteki tarafta da Hazreti Meryem işte anne figürü içinde. Mesela ilginçtir. Bak Leslie Pierce'ın eserine bakarlarsa görürler. Kadınlar anne olduktan sonra da başka bir şey kazanıyor Osmanlı toplumunda ve ondan sonra saygı kazanmaya başlıyor. Yani normalde bir cinsel tehdit / imkan opsiyon olmadan çıkıp anne olduğu zaman daha ayrı bir saygı gösterir. Tarihte de bu böyle. Dolayısıyla obje olma hali hep var yani eskiden de var da artık bugün o kapitalizmle erkek de bir yere kadar obje oldu ama kadında daha çok görüldü bu. Çünkü başka bir opsiyon tanınmıyor açıkçası. Ama eskiden beri olan bir şey bu. Yani o çok net bir ayrım. İki kadın tipi evinde oturup hanımcık hani şu çok... Bakire anne modeli ya da ailesinin. Hristiyanlıkta Meryem ve Havva ile gelmiş ama bütün mitolojiler, bütün şeylerde var. Mesela bunu görürsünüz. Aziz olan Hristiyan, kadın aziz çok azdır dinlerde. Hristiyanlarda var. Fakat Hristiyanlarda aziz olan kadınlarda da bir bekaret simgesi vardır. Yani cinselliğiyle falan eşleştirildiği zaman kadın hep bir kirlenmiş işte Los'a dönemini biraz daha izolasyonda geçirmesi. Çünkü toplumlar o cinsel birleşmeyi hep bir potansiyel tehlike olarak görmüşlerdi. Neden potansiyel? Biraz da kendi kafasında kadını korumak için belki o dönem. Çünkü bir toplumun muhafazakarlık falan diyoruz ya, muhafazakarlık öyle illa olmak zorunda değil. Bir sonraki jenerasyon nesli korumaya çalışıyor. O mantığın içinde de kadının bütün hareketleri regüle edilmiş. Çünkü bu sefer babası çocuklar olabilecek ve o çocuklar bize
işte ne bileyim bir sosyal malez olarak, problem olarak geri dönebilecek. Böyle bir mantıkla yaklaştığı için ve bu eğer kadın ekonomik sisteme katılmazsa, çalışmaz, kendi ayağı üstünde durmazsa, bugün sen kendi ayağın üstünde durabildiğin için yani eyvallah olmaz ama ne bileyim kocandan, sevgilinden, babandan para aldığın sürece bu bir öğrenci için de geçerlidir. O da işte 1920'lerde değişmeye başlayacak. 2. Dünya Savaşı'nda bu bugünkü şeye gelecek ve tabii 1000 yıllık, 2000 yıllık, 3000 yıllık belki